Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere sirkeli simit yapacağım. Tuzlu bir kurabiye çeşidi. Şöyle akşam çayın yanında falan yemek için. Şimdi 250 gram malzemeleri sayalım. İlk önce 250 gram margarin veya tereyağı. Arzu ettiğinize göre kullanabilirsiniz. Benim evde tereyağım yoktu. Margarin kullanacağım. 2 tane yumurtanın birinin beyazını buraya ayırdım. Üzerine kullanacağım. 3 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke. Bu üzüm sirkesi de olabilir, elma sirkesi de olabilir. Elinizde hangisi mevcut ise. Kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Gerektiği kadar da un kullanacağım. Dediğim gibi yumurtanın beyazının birini ayırdım, üzerine kullanacağım ve susam kullanacağım. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. 1 paket margarinimizi koyduk. Üzerine yumurtamızı ekliyoruz. Bunları şekerine ekliyoruz. Bu malzemelerin hepsini ekleyip karıştıracağız. Bütün malzemeleri. Güzelce bir karıştırıp yağı, malzemeleri iyice birbirine karıştırıp yumuşatıp yağımızı da ekleyelim. Bu margarin veya tereyağının üzerine koyduğumuz sıvı yağ daha çok kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Bu yüzden de farklı, güzel, bu pastanelerde falan aldığımız kurabiyelerin aynısı oluyor. Sonuçta pastanedeki kurabiyeleri de insanlar yapıyor. Onda makineler yapmıyor. Şimdi güzelce birbirine karıştırdık. Sonra bereketli bir kurabiye. Bunu şimdi sömestr tatili de var ya, böyle hamuru çocuklarla yoğurup güzel eğlenceli şekillerde verebilirsiniz. Evet, yeteri kadar şey yapıldı. Şimdi unumuzu ekleyelim. Unu kurabiye hamuru yumuşaklığında yapacağım için ölçü vermiyorum. Yine de 3 su bardağı veya 4 su bardağına yakın bir un kullanılabilir. Pratik. Malzemesi evdeki hemen hemen her evde bulunabilen malzemeler. Şöyle ele yapışmayan güzel, meşhur kulak memesi yumuşaklığı dediğimiz yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Güzel bir hamur oldu. Şimdi şeklini verelim arkadaşlar. Bir parça koparıyoruz. Normal elimizde simit şekli veriyoruz. Önce yumurtanın beyazına, sonra susama. Simit şekli veriyoruz. Önce yumurtanın akına, sonra susama ve diziyoruz. Böyle çok pratik. Hemen evdeki birkaç malzemeyle okuldan gelen çocuklarınıza, hemen arkadaşınız kahveye geliyorum dediği zaman hemen yoğurup
böyle çayın, kahvenin yanını boş bırakmayacak bir tarif. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bunu yaptığınız zaman güzel mübarek gecelerimiz var, kandiller. O kandillerde de yapıp ben pek umutsuz değilim ama yine de komşuluğun bitmek üzere olduğu günlerde, yıllardayız neredeyse. Komşularınıza da şöyle bir akşam kandilde küçük ufak bir sürpriz yapabilirsiniz. Ve bereketli bir kurabiye, yani komşularla paylaşmanızı onun için istedim. Çok bereketli bir kurabiye. Evet arkadaşlar, bir tepsiye yaptım. Bir tepsi kurabiyemiz şu anda hazır. Burada da bir miktar hamurum var. Ondan bir tepsi daha çıkabilir. Küçük bir tepsi daha. Şimdi bunu 180 derecede bir fırına vereceğim. 20-25 dakikada pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar, kurabiyemiz pişmiş bulunmakta. Tepsimizi fırından çıkarttım. Görüntü çok güzel. Şöyle bir tanesini bir kıralım. Çok sıcak daha. Çok güzel. Böyle uğurluyor. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın.